Arkadaşlar size de sürekli işte hamur işi yeme, ekmek yeme, şekerli gıdalardan uzak dur, undan uzak dur diyorlar mı? Kesinlikle diyorlar. Birileri demese bile aslında biz de içten içe bu gıdalardan uzak durmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü karbonhidratlar, şekerler oldukça yemesi keyifli olan gıdalar olsa da vücudumuz için fazlası zararlı. Hatta şöyle söyleyeyim, sadece karbonhidratlar zararlı demek biraz kötü bir yaklaşım, doğru bir yaklaşım değil. Sağlıklı karbonhidratlar da var. Bugünkü konumuzsa protein. Protein arkadaşlar çok önemli. Aşırı önemli, çok aşırı önemli. Yani ne kadar önemli olduğundan birazdan size bahsedeceğim. Birçok gıda var içerisinde protein barındıran. Sadece hayvansal gıdalar değil. Aslında hemen her besinde bir miktar protein bulunuyor fakat kimileri çok, kimileri az protein içeriyor. Dolayısıyla yine dengeli bir şekilde beslenerek hem karbonhidrat hem proteini vücudumuza almamız lazım. Ama dediğim gibi protein, özellikle protein çok tartışılan, çok üzerinde konuşulan bir konu. Birçok yerde proteine ihtiyacımız var. Mesela bağışıklık sistemimizde arkadaşlar antikor üretiminde proteinler kullanılıyor. Metabolizmayı destekliyor, metabolizma hızını arttırıyor. Daha uzun süre tok tutarak bizim çok fazla yememizin önüne geçiyor. Vücudumuzdaki birçok kimyasal reaksiyonu yöneten enzimler protein yapısında arkadaşlar. Büyüme ve gelişimi inanılmaz derecede destekleyen bir yapı taşı proteinler. Hücreleri yeniliyor. Vücuttaki hücrelerin yapısının korunmasında protein oldukça önemli. Cilt, tırnak, saç vesaire bunların yapısında protein bulunuyor ve bu yenilenmeyi proteinler sağlıyor. Ve tabii ki kas dokuları arkadaşlar. Özellikle sporcuların çılgınlar gibi konuştukları. İşte o kas gelişimi meselesindeki proteinin önemi kasların iyileşme süreci arkadaşlar. Spordan sonra yırtılan kasları bu proteinler iyileştiriyorlar. Ve siz bir sonraki antrenmanı daha hızlı ve daha şiddetli yapabiliyorsunuz. Peki hangi gıdalar protein için ne tüketeceğiz arkadaş? Yumurtayı biliyoruz hadi. Hep çok konuşulan bir konu olduğu için çok iyi biliyoruz. Peki başka neler var? Biz de işte bugün dedik ki ya birkaç gıdayı alalım. Bu konuşulan, bu o kadar üzerine tartışılan konuyu bir de biz görelim diye düşündük ve işte şu malzemelerle deney yapmaya başlıyoruz. Malzemeler. Biyüret ayırıcı, yumurta, süt, yoğurt, fıstık ezmesi, avokado, bal, kabak çekirdeği, deney tüpleri, damlalık. Arkadaşlar biyüret ayırıcı diye bir malzemeden bahsettim. Gustav von Bünge tarafından geliştirilmiş bir ayıraçtır kendisi. Ayıraç dediğim nedir? Bir şeyi diğerinden ayıran şeye ayıraç denir. Kötü ama doğru bir açıklama oldu. Şöyle ki yani bu karışımı malzemeye damlattığımız zaman içerisinde protein var mı yok mu bize bunu söylüyor. Adam Gustav von Bünge neden Bünge ayırıcı dememiş de biyüret ayırıcı demiş. Biyüret bileşiği üzerinde ilk defa denendiği için ismi de böyle kalmış. Şimdi avokadomuz var. Diğer deney tüpünün içerisine biraz yoğurt koyalım. Arkadaşlar burada da fıstık ezmesi var. Biraz sulandırdık. Burada kabak çekirdeği var. Yumurta. Benim en çok merak etmediğim diyeceğim. Bal var. Ve süt. Tümü de şöyle şırıngayla çekeyim. Bir de arkadaşım dedi ki ya su koyalım abi dedi bir tüpe dedi. Suda protein var mı? Niye olmasın? En başlara su var. İçlerine arkadaşlar bakın şöyle müthiş. Ya bunu kim yazdı ya? Yani gerçekten hiç inandırıcı değil. Sodyum hidroksit. NaOH. Yani gerçekten mükemmel. Reklam olmasın, marka gözükmesin diye arkadaşlar söküyoruz bazen bazı şeyleri. Yanlış anlaşılmasın bile yani. Uyduruk bir şey değil. O yüzden ama müthiş bir yazı. Şöyle damlalıkla alıyorum arkadaşlar. Bunu neden damlattığımı söyleyeceğim. Bu biyüret ayırıcı değil. Biyüret ayırıcı bazik ortamda çalışıyor.
Bu da ortamı aslında bazikleştiriyor diyebiliriz dostlar. Sodyum hidroksit. Geldik biuret ayracımıza. O da böyle, onu da güzelce kapatmışız. Şimdi biuret ayracını döktüğümde ne olacağını göreceğiz. Bu zaten halihazırda bunun bir rengi var. Böyle mavimsi. Yoğurt. Bakın. Bunun rengi gördüğünüz gibi suya damlattım. Yani çok açık bir mavimsi. Ama mor. Bakın dostlar. Yer fıstığında etki büyük. Şunda da hafif bir dönme var kabak çekirdeğinde. Yumurta sen görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir süt, yine bir morarma. Bu da suydu. Gördüğünüz gibi suda protein yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok açık bir rengi var. Bakın suyun içerisine tekrardan damlatayım ki görün. Yani renk değişimini görüyorsunuz. Bakın damlattım, içerisine döktüm. Şu renkten şu morluğa dönüşmüş. Buradaki morluk bize işte bu kullandığımız maddelerin içerisinde protein olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar proteinler birer polimerdir. Polimer deyince aklınıza plastik gelmesin. Polimer aslında bir dizilim arkadaşlar. Yani uzun zincirli yapılar. Bu yapıları oluşturan amino asitler var. Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır. Bu amino asitler de birbirine peptit bağıyla bağlıdır arkadaşlar. Bunların her biri bakın kimyasal tepkime, kimyasal reaksiyonlara yol açabilecek yapılar. Bunlar zincir yapılar. Dolayısıyla bu peptitlerde arkadaşlar bizim biuret ayracımıza tepki gösteriyorlar. Tepkimeye giriyorlar. Ne bu tepki yahu? Ne oluyor? Bakır 2 iyonlarıyla tepkimeye giriyor. Bu amino asitleri birbirine bağlayan peptitler. Bu tepkime sonucunda da mor renk ortaya çıkıyor. Yani bize biuret ayracı diyor ki ben diyor burada tepkimeye girdiysem, bu renge döndüysem burada protein var diyor, amino asit var diyor. Bunların arasındaki bağlarla ben tepkimeye giriyorum kardeş diyor. İşte burada mora dönenler bize proteini olduğunu gösterdi. Beni çok etkiledi. Fıstık ezmesi sevdim. Güzel. Kullanmaya çekiniyordum. Biraz yağlı bir madde çünkü. Yağlı bir besin maddesi. Fakat o işte kendi doğal yağı, protein de içinde, harika bir sporcu besini olduğunu bir kez daha gösterdi bize. Yumurtayı zaten biliyoruz. Yumurta akını kullandım arkadaşlar. Sarısını da kullansam belki o da bize farklı bir görüntü ortaya çıkartırdı. Kabak çekirdeği çok hoşuma gitti. Yemekten aşırı keyif aldığım bir besin maddesi. Zaten sütü, yoğurdu biliyorduk. Yani aslında belki de kıyaslamak da çok doğru değil arkadaşlar. Burada biz nitel bir gözlem ortaya koyuyoruz. Yani var mı yok mu? Sonuçta bunlar az evvel de siz de gördünüz. Biraz göz kararı yaptım. Yani her biri aynı ölçüde değil, her biri aynı derecede değil. Dolayısıyla ayracımı döktüm. Bir turnusol kağıdı gibi düşünün. Var mı yok mu onu gözlemledim. Deneyler tabii çeşitlendirilebilir. Farklı besin maddeleriyle yapılabilir. Belki de avokadonun içerisinde ne bileyim hiç su koymamamız gerekiyordu. Ama olsaydı protein bence kendini belli ederdi. Ben protein kaynağıdır diye düşünüyordum. Fakat kendisi aslında yağ kaynağı. Fakat sağlıklı bir yağ kaynağı. 100 gram avokadoda 2 gram protein varmış. Yani demek kendine yetecek kadar var. Evet yani bizimle paylaşmıyor. Yani bana yetecek kadar benim de vücudum var falan deyip avokado herhalde kendine saklamış o proteini. Çünkü çıkmadı. Bu arada balda da 1 gram varmış. Onda da bir şey göremedik. Yani neden onlarda hani abi avokadoda protein yok mu canım var diyenlere de bir cevap olsun. Var ama az. Arılarla da bu konuyu konuşmamız lazım. Arılarla bu konuyu masaya yatıracağız. Proteine biraz daha yüklenelim hocam.
Bu arada tükettikçe de vücudundan bir atılması lazım. Fazla protein vücutta depolanmıyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Keşke depolansa. Yani 1 kilo et yesen mesela işte 2-3 gün bir şey yemesen ama öyle olmuyor. Yediğimiz proteinler idrar yoluyla atılıyor. Üre dediğimiz kısımda bu oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, meseleyi kavradıysak sorumu soruyorum. Soru: bir üret testinde mor veya menekşe renkli bir kompleksin oluşumu için hangi şart gereklidir? A. Çözeltinin asidik bir ortamda olması gerekir. B. Çözeltinin bazik bir ortamda olması gerekir. Bu haftada harika bir deneyle karşınızdaydık. Protein var mı yok mu? Bence bu serinin adı var mı yok mu olsun. Her hafta bir şey deneyelim. Siz de arkadaşlar var mı yok mu video serisine destek olun. Yani var mı yok mu videoları yapalım. İşte abi protein var mı yok mu? İşte şeker, geçen glikoz var mı yok mu yaptık. Proteini denedik. Siz de işte karbonhidrat sorabilirsiniz belki ya da ne bileyim işte C vitamini sorabilirsiniz. Her hafta böyle bir şey de deneyebiliriz. O yüzden var mı yok mu video serisinde merak ettiğiniz şeyi yazın yorum olarak, biz de değerlendirelim, yapabilirsek ne ala. Yepyeni bir konuda, yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın.